Alya, ben geldim. Sana söylemiştim. Nerede olursan ol, seni bulacağım demiştim. Beni affet. Böyle davranmak zorundaydım. Ama bir sebebim vardı. Biliyorum. Bu yüzden senin için buraya geldim. Affet beni. Mardin'in kaosu, kanı ve hayatlarını sonsuza dek değiştiren kayıplardan sonra, Cihan, Alya'nın kaçışının ve Boran ile Şahin'in ölümlerinin acısına rağmen tek bir şeyi anlıyor. Eğer onu şimdi bırakırsa, sadece sevdiği kadını değil, son yıllarda uğruna savaştığı her şeyi de kaybedecek. Bu yüzden Mardin'in kaosunu geride bırakarak, Cihan havaalanına ve ardından İstanbul'a doğru yola koyuluyor. Oraya ulaşıp ulaşamayacağından bile emin değil. Bu sırada Alya, Deniz ile birlikte uçakta, arkada neler olup bittiğinden habersiz, uçak İstanbul'a indiğinde ve Alya ile Deniz terminalden ayrıldığında, Alya şaşkınlıktan dona kalır. Cihan zaten insanların arasında onu bekliyordur. Birkaç saniye boyunca, onun gerçekten burada olduğuna inanamaz. Cihan suçlamalara veya hakaretlere başlamaz. İlk başta sadece Alya ve Deniz'i sıkıca kucaklar, sanki gerçekten orada olduklarından ve tekrar kaybolmayacaklarından emin olmak ister gibi. Ancak o zaman aralarında zorlu bir konuşma başlar. Alya her şeyi anlatıyor, Bora'nın sözlerini, Meryem'in entrikalarını, Serhat ile olan hikayeyi ve yavaş yavaş sakin düşünme yeteneğini yok eden korkuyu. Onu en çok korkutan şey, Cihan'ın onun yüzünden bir oğlunu daha kaybedebileceği düşüncesiydi ve bu da onu kaçmaya itti. Cihan için duydukları bir şoktu. Düşmanların onun korkularını tekrar kullanabildiklerini kabul edemiyordu. Ama daha da zor olanı, kararında ne kadar yalnız hissettiğini fark etmesiydi. Aynı zamanda kendi acısını da gizlemiyordu. Alya ona güvenmeliydi. Nasıl davranacağına kendisinin karar vermesine izin vermeliydi. Çünkü onun için asla bir seçim söz konusu değildi, hiçbir koşulda ondan vazgeçmeyecekti. Alya her şeye rağmen Bora'nın durmayacağından duyduğu korkuyu dile getirdiğinde, Cihan onun ayrılmasından sonra olanlar hakkında gerçeği anlatmak zorunda kaldı. Boran ve Şahin'in ölüm haberleri Alya için yeni bir darbe oldu. Ancak şimdi Cihan'ın hayatının en korkunç anlarından birini yaşadığı sırada onu terk ettiğini fark ediyor. Suçluluk duygusu onu tamamen sarıyor. Herkesi kurtarmaya çalışarak, en çok sevdiği insanları daha da incittiğini anlıyor. Ancak Cihan artık sadece kırgınlıkla yaşamak istemiyor. Sadece Alya'nın hatalarını değil, onu bu duruma getiren her şeyi de görüyor. Yıllarca süren korku, sürekli tehditler, kayıplar ve mücadeleler onu yavaş yavaş yıprattı ve son olaylar, doğru seçimi yapabileceğine olan inancını tamamen yitirdiği nokta oldu. Bu yüzden bu sefer onu kalmaya zorlamıyor. Kararı ona bırakıyor, Cihan için bu sevginin en zor tezahürü oluyor, onu zorla tutmamak. Dürüstçe kendine itiraf ediyor ki, eğer onu kendi seçimi olmadan tekrar eve gönderirse, bir sonraki tehlikeyle her şey yeniden yaşanacak. Uzun zamandır ilk kez, karar tamamen Aliye'ye bırakılıyor ve bu sefer kaçmamayı seçiyor. Cihan ve Deniz'e bakarken, artık korku üzerine kurulu bir hayat kurmak istemediğini anlar. Tehlike geri dönebilir, sorunlar ortadan kalkmamıştır. Ancak kaçmak artık bir çıkış yolu gibi görünmemektedir. Böylece birlikte Mardin'e geri dönmek için uçağa binerler. Bu sefer eve dönmek, sadece bir geri dönüş yolu olmaktan öteye geçer. Tüm kayıplar, hatalar ve acılardan sonra verdikleri gerçek bir ortak karar olur. Ancak eve dönüş, Cihan ve Aliye'ye tüm yol boyunca bekledikleri rahatlamayı getirmez. Yakın zamanda bir düğün için hazırlanan ev, şimdi onları herhangi bir kelimeden çok daha ağır görünen bir sessizlikle karşılar. Her köşede yıkılan planların, kayıpların ve tüm ailenin hayatını değiştiren kararların hatırlatıcıları vardır. Tekrar bir araya gelmiş olmalarına rağmen, aralarında görünmez bir gerilim hala mevcuttur. Sevgi eksikliğinden değil, tekrar hata yapma korkusundan dolayı. Cihan Alya'yı sessizlikle daha fazla kaybetmek istemiyor ve Alya da tek bir yanlış adımın, uzun zamandır yeniden inşa ettikleri güveni tamamen yok etmeye yeteceğinden korkuyor. Malikaneye vardıklarında, daha da zorlu bir sınavla karşı karşıya kalırlar. Deniz'e, Alya oğluna gerçeği uzun süre anlatmaya cesaret edemez. Deniz'in son 2 yılda yaşadığı her şeyden sonra, onun bir kayıp daha yaşamasını izlemeye hazır değildir.
Cihan ile birlikte şimdilik her şeyi anlatmamaya karar verirler. Denise için daha basit bir açıklama bırakırlar. Tanıdığı kişi çok uzaklara gitmiştir ve geri dönmeyecektir. Alya'nın yaşadıklarına rağmen Denise bunu beklediğinden daha sakin karşılar. Ancak bu içindeki suçluluk duygusunu daha da artırır. Er ya da geç gerçeğin onları yakalayacağını anlamaya başlar. Bu arada Sadakat'ın durumu nedeniyle malikanedeki atmosfer daha da değişir. O günden sonra aynı kişi olmaktan çıkmış gibi görünmektedir. Yıllarca başkalarını kontrol etmeye ve insanların kaderlerini etkilemeye alışmış bir kadın, artık odasından neredeyse hiç çıkmaz. Düşünceleri sürekli olarak tetiği çektiği ana geri döner. O sadece Bora'nın ölümüyle değil, aynı zamanda herkesi nihayetinde trajediye sürükleyen koşulları kısmen kendisinin yarattığı gerçeğiyle de işkence görüyor. Ancak acıyla birlikte bir anlayış da geliyor. O gün iyilik ve kötülük arasında değil, iki kayıp arasında seçim yapmıştı. Cihan için huzur asla gelmiyor. Yorgunluğa, acıya ve sorunları en azından bir süreliğine unutma arzusuna rağmen Serhat'ın sorusu onu terk etmiyor. Son yıllardaki olayları ne kadar çok hatırlarsa, çelişkileri o kadar çok fark ediyor. Ona anlatılan hikaye aynı anda hem çok uygun hem de çok kafa karıştırıcı görünüyor. Aliye Cihan'ın bunu tekrar özümsemeye başladığını fark ediyor ve ilk kez ondan uzak durmuyor. Her şeyi sessizce yalnız başına yaşamak yerine orada olmaya karar veriyor. Artık korkmadığı için değil, sonunda anladığı için korkularıyla yalnız kaldıklarında en büyük hatalarını yapmışlardı. Bir akşam malikanenin sessizleştiği ve sürekli gerginliğin bile biraz azaldığı bir anda terasta yalnız kalıyorlar. Aralarında yaşanan onca şeyden sonra sessizliğe yer yok. İşte o zaman ilk kez dürüstçe itiraf ediyorlar. Düşmanlar, tehditler ve tehlikeler acı veriyor. Ama birbirlerine olan güvenlerini kaybettikleri anlar onları en çok yıkıyor. Geçmişin artık geri alınamayacağını anlıyorlar. Ama uzun zamandır ilk kez. Eğer korkunun onlar adına karar vermesine artık izin vermezlerse, geleceğin yeniden inşa edilebileceğine inanmaya başlıyorlar. Böylece aşk ve birlikte olma hakkı için verilen bir mücadele olarak başlayan olaylar, Cihan ve Aliye için onları sonsuza dek değiştiren bir sınava dönüştü. İnsanları kaybettiler, güvenlik duygularını yitirdiler ve neredeyse birbirlerini de kaybettiler. Ancak bu olaylar onları sonunda gerçekle yüzleşmeye zorladı. Alya'nın kaçışı, Cihan'ın acısı, Bora'nın ölümü ve tüm entrikaların sonuçları, onlara en büyük tehlikenin sadece etraflarındaki düşmanlar değil, aynı zamanda içlerinde sakladıkları korkular olduğunu gösterdi. Tekrar tekrar kayıplarına neden olan şey, sessizlik, güvensizlik ve tüm yükü kendi başlarına taşıma arzusuydu. Mardin'e döndüklerinde, gerçek mücadelenin henüz başladığını fark ettiler.